Yani tabii bunu oyuncak olarak görüyor çoğu kişi açıkça söylemek gerekirse. Hani oyuncak değil, başta bunu belirtmek durumunda kalıyoruz, izah etmek durumunda kalıyoruz. Yani gören bir şaşırıyor, ilk inanmıyor hani kendimizin yaptığımıza. Sonra inceledikçe görüyorlar ki hani hata var, el işçiliği var, oradan belli oluyor kendimizin yaptığı. Bu şekilde hani mutlu oluyorlar. Bu sefer de şeye dönüyor. Hani genelde atıl durumda olan parçalardan yapıyoruz. Çevremizde biri bir şey çöpe atacağı zaman bize soruyor. Bu senin işine yarar mı? İşte kürdan atacak, bu senin işine yarar mı? Bu tarz gibi tepkiler alıyorum. Ya diyor ama ben hani çocukluğumdan beri araştırıyorum. Emre Fincanoğlu olsun, Özgür Cocan olsun. Bu kişileri tabii ki hep inceleyerek başladım. Yalan söylemeye gerek yok. Onlardan örnek alarak işte hepsinden birer parça aklıma kazıyarak, uğraşarak hani ilk başta yapmaya çalıştım, belki olmadı. Tekrardan denedim, tekrardan denedim. Bu şekilde parçaları ortaya çıkarmaya başladım. Kimi zaman fikir alışverişi için soruyorum hani nasıl yapıyorlar. Tabii ki her şeyi bilmek mümkün değil. Herkesin bir farklı tekniği var. Bunları öğrenerek, üstüne biraz da ben katarak eserleri çıkartmaya çalışıyorum. Ben çok konuşkan biri değilim hani dışarıda. Burada diyoramalarla kendimi işte sosyalleştiriyorum gibi bir şey. Aslında bir asosyallik içindeyim ama diyoramalarla sosyalleşmiş oluyorum. Öyle hissediyorum kendimi. Oradaki insanları hani o dünya benim. Oradaki insanları ben yönetiyorum. Oradaki arabayı ben koyuyorum. Oradaki takımı ben koyuyorum. Bura benim dünyam. İstediğim gibi şekil alıyor. Bu beni mutlu ediyor. Hani dışarıya da pek bir ilgi alakam kalmıyor bu o şey olduğu için. Bu şekilde diyoramalar gidiyor. Ben genelde sakin bir kişiyim. Hani bu diyorama işi de çok sabır gerektiren bir şey. O yüzden yani eskiden el becerim çok yoktu. Bunu yapa yapa el becerimi de geliştirdim. Sabır da var bu şekilde. Yaptığımız parçalar hani daha da sakinleştiriyor beni o yüzden. Ki sanayide çalıştığımız için hafızamıza kırık duvarlar olsun, işte kirli paslı yerler olsun, bunlar paslar olsun hep hafızamıza kazınıyor. Düşünüyorum veyahut Google'dan araştırıyorum. Hani demirin paslı olması, bir sanayi dükkanını, Google Maps'te geziyorum sanayileri. O şekilde araştırma yapıyorum. İstanbul'da artık çoğu sanayi yeniye döndü veya başka şehirlerde eski sanayiler daha çok gözükebiliyor. Onlara bakarak işte en ufak bir şeyden sanayiye gittiğim zaman bile şu parçayı ben de yapabilirim diye düşünüyorum. İşte pres olsun, pres makinesini gidip inceliyorum. Hafızaya kazıyorum. Çok da akılda tutamayacağım bir şeyse fotoğraflıyorum bu sefer o makineyi veya parçaları. O şekilde dioramayı çıkartıyorum. İşimiz yoğun olduğu için, yorucu bir iş olduğu için bazen geldiğimiz zaman çok yorgun oluyorum. Burada hani yorgun olduğum süreçte beynim dolu oluyor. Yaptığım parçalardan verimli bir sonuç elde edemiyorum. O yüzden 2-3 gün sonra hani dinlendiğim zaman bu diyoramaları yapmaya başlıyorum ki güzel sonuç elde edebileyim. Bu ne oluyor? Yaptığım zaman, yorgunken yaptığım zaman parça kötü çıkıyor. Bu sefer iş kötü oluyor. Göze hitap etmiyor, gerçekçiliği kalmıyor. Bu bana hani mutsuzluk veriyor. O yüzden ertelemek tabii ki her zaman benim için daha iyi. Ben genelde arabalarla ilgili diyorama yapmayı seviyorum. Çünkü hani araba hastalığım var, öyle söyleyeyim. Yani araba koleksiyonumu dioramalarla birleştiriyorum genelde. Mesela köy evi yaptığımız zaman da önüne o eski bir Toros'u koymayı tabii ki istiyorum yani. İçimde her zaman herkesin de bir arabayla anısı var eskiden. Ulaşsa da ulaşamasa da herkeste bir araba anısı var. Bu sebepten dolayı araba koyduğumuz zaman daha da insanların eski anılarına gitmiş oluyoruz. Mesela Mercedes çoğu kişinin eskide babasının sahip olduğu, dedesinin sahip olduğu araçlar. Hani gördüklerinde çok mutlu oluyor. Veya bir plakasını mesela örnek veriyorum HK yapıyorum. İşte adamın ismi H harfiyle başlıyor. Soy ismi de K ile başlıyor. Çok hoşuna gidiyor bu aracı. Benim arabam diyor. O şekilde insanların mutlu oluyor. Diorama yaparken genelde bir çizim yaparak bunu tasarlamıyorum. Düşünerek işte hayal gücüyle bir oluşturuyorum beynimde ilk önce. Ona göre dioramaları çıkartıyorum. Küçük parçaları bazen el ile yapmak mümkün olmuyor, anahtar takımı gibi. Bu şeyleri Solid programıyla çizerek 3 boyutlu yazıcı üreten arkadaşlar oluyor parçaları. Onlara gönderiyorum, onlar basıp bana gönderiyor. Bunları da boyayarak dioramaya ekliyorum. Ölçekli çalışmaya dikkat ediyorum. Ölçeksiz olduğu zaman adam kapıdan büyük olabiliyor vesaire. Takımlar
adamdan küçük olabiliyor veya büyük olabiliyor. Baktığımız zaman adam hani ölçeksiz çalışan kişiler araba çok küçük oluyor. Fiyat uygun olduğu için. Figürler kocaman oluyor bu sefer. Bu da göze hitap etmiyor. Gerçekçilikten uzaklaşmış oluyor. Genelde arabalara göre veya figürlere göre 18 ölçekte çalışıyorum. Onlara göre ölçü çıkartıp o şekilde parçaları üretiyorum ölçüleriyle. Bir dioramada başarılı olduğumu, o parçanın ölçüye uygun bir şekilde gerçekçiliği yansıttığını gördüğüm vakit başarılı olduğumu düşünüyorum. Aksi takdirde hani her zaman oluyor diye bir şey yok. Yapıyoruz. Bu sefer göze hitap etmiyor. Oyuncaksı bir görünüm oluyor. Bunu da hani atmak durumunda kalıyoruz ama gerçekçiliği yansıttığı şekilde hani eski tozuyla, kırık döküyle bunu yansıttığımda gerçekçi bir şekilde başarılı olduğumu düşünüyorum. Ben kendimi sanatçı olarak görmüyorum kısacası. Çünkü daha 40 fırın ekmek yemem lazım. Kendimi bolca geliştirmem lazım. Şu an yapıyorum belli bir seviyede. Hani araştırmak, tabii ki her zaman diyorum için araştırmak lazım, öğrenmek lazım. Her yerden araştırmak lazım. Tek bir platformdan değil, Facebook'tan değil. Facebook'tan, Pinterest'ten, işte Google'dan, forum sayfalarından birçok yerden araştırma yaparak bir parçanın nasıl yapıldığını, nasıl daha iyi yapılabileceğini bunları araştırıyorum. Araştırma sonucunda biriktirdiğim bilgileri bir şekilde kendimce toparlıyorum. Bununla birlikte bir parça ortaya çıkarıyorum. Ben şu yüzden kendimi sanatçı olarak görmüyorum. Yurt dışında yapanlar var. Sıfır hatayla yapıyorlar. Baktığımız zaman ilk önce hani biz dioramaya sürekli aşina olmamıza rağmen gördüğümüz zaman gerçek zannediyoruz. Ta ki o elini, parmağını veya bir fırçayı görene kadar. Tabii ki bizde şu an için hani her şeyde bir hata var, bir eğrilik var, bir çizik var. Bu konularda geliştirmek lazım. Tekniklerimi ilerletmem lazım ki hatasız bir sonuç çıkartırsam tabii ki o zaman kendimi bir sanatçı olarak görürüm. Geri dönüş genelde insanlar eski geçmişine gidiyor. Çıraklık yaptığı zamana gidiyor veya bir ustanın gençken haline gidiyor. Köy evinde ise insanlar yaşadığı eskiden yurt dışında yaşayanlar genelde o eskide yaşadığı çocukluğunda geçen köy evi aklına geliyor. Bunlardan dolayı çok mutlu oluyorlar. Tabii bazı yerlerde hatamız oluyor. Bu insanların gözüne batıyor. Bizim için belki bir şey ifade ediyor. Başka bir kişi için ifade etmiyor olabiliyor. Bu onun hani kötü yorum yapmasına neden oluyor nedense. İstemesek de. Mesela vita yağ tenekesinden işte saksı oluyor vesaire. Bir odun koymaya bir şey koyduğumuz zaman insanlar bunun çocukluğuna gidiyor. Bizde de vardı vita yağ tenekesi. Veya bir salça kabından saksı yaptığımız zaman onlar hoşuna gidiyor. Veya çalı süpürgesi yapıyorum. İşte herkesin bir yerinde bir anısına dokunmaya çalışıyorum genellikle. Tamirci figürleri Amerikan diorama figürü olduğu için insanlar buna tepki gösteriyor. İşte elinde kupa bardak mı olur sanayide? O tarz. Ama dayı figürleri var. Fatoş abla yapıyor bu figürleri. Kendi Türkiye'mizden olan insanlara çok benziyor. Herkes birine benzetiyor. Kimi amcasına benzetiyor, kimi dayısına benzetiyor. Hani bunu yaşatıyoruz. İşte onun bir ladası oluyor mesela. Orada çay içiyor, onu bekliyor. O tarzda yansıtıyorum. Genellikle hani bırak bu işleri diyorlardı. Oyuncakla oynuyorsun bu yaşta diyorlar. Tabii kendimizi geliştirdikçe, biraz da gerçekçiliğe yaklaştıkça onların da hoşuna gitmeye başladı bu şeyde. Babam benim tornacı. Torna tezgahını gösterdiğim zaman hani olan ve olmayan yerlerini bana söyleyebiliyor, aktarabiliyor. Tabii hani gördüğümüz şekilde düzeltiyoruz bunları. Gerçekliğe yakınlaşmaya çalışıyoruz her zaman. Ben genelde dioramayı tam bitirmiyorum. Her zaman bir eklenilecek bir şeyler bırakıyorum ki bu ne oluyor? Bu sefer bittiği zaman gözün görmemeye başlıyor bu parçaları. O yüzden her zaman bir eklenilecek bir şey bırakıyorum. Tabii ki hayal kurarak başlıyoruz. Mesela orada bir hurda araba var. Hurda arabayı keserek işte şasisini kesiyor. Onun gibi tarzında. Veyahut tamir eden, mesela motoru parçalanmış şekilde bir Mercedes var orada. Onu tamir eden bu usta. Hani bunları hep hayal ederek, düşünerek, kafamda tasarlayarak yapıyorum öncelikle. Dioramada kullandığım malzemeler genelde atık malzemeler oluyor. Birisi bir MDF parçayı atıyor, onu alıyorum vesaire. Maket kartonu
Reklamcı bir komşumuz var. O bana atık maket kartonlarını getiriyor. Onları hani geri dönüşüm yapıyorum genellikle. Duvarları strafor üzerine alçı çekiyorum ki daha gerçekçi gözüksün. Alt zemine çimento uyguluyorum. Bu sayede çatlaklar olsun, pürüzlü yüzey olsun daha çok gerçekçilik katıyor bu konuda. Vesaire. Kürdandan mesela tornavidalar yapıyorum. Ucunu falçata ile incelterek bir de ince bir zımpara atıyorum. Tornavida şeklini veriyorum. Hani çöpe gidecek çoğu malzemeyi değerlendirmeye çalışıyorum. Aklımda sürekli bu dönüyor. Ben bu parçadan ne yapabilirim? Çevremde de bunu görüyorum. Bir şey çöpe atacakları zaman bana ilk önce soruyorlar bu senin işine yarar mı? Ben de hani o zaman aklımda canlanıyor bu parçayı yapabilirim. Olur veya olmaz. Yine de alıyorum onu. Stokta durması her zaman iyi. Bence bu işin okulu olmaz şahsıma kalırsa söylemek gerekirse. Çünkü hayal gücüne kalmış bir şey. Herkesin bir düşüncesi farklı. Ben kürdandan yapıyorum mesela bir parçayı. Başka kişi bunu kartondan yapar vesaire. Bir çöpten çıkan bir ince bir çubuktan yapar. O şekilde hani okul olsa bile sabit bir seviyede kalır. Herkes kendi fikrini katmak durumunda ki farklı bir çalışma ortaya çıksın. Evleneceğim insan bile istese bu diyoramalar büyük olduğu için hani ben kolay kolay vazgeçmem. Ancak 18 ölçekken 43 ölçeğe düşürürüz. Veya 24 ölçek yaparak ebatlarını küçültmüş olurum ama yine de vazgeçmem.